TV8 ekranlarında 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Hoş geldiniz Elif Hanımcığım. Hoş bulduk Burcu Hanım, günaydın. Nasılsınız? Sizleri görünce Çok güzel, iyi parlak olmak parlak mümkün. böyle. Oh. Evet, gününüzü aydınlatmaya Evet, geldim. resmen şenlendik burada sizlerle beraber. Çok teşekkür ederim. Elif Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Günümüzde bir sürü diyetle karşılaşıyoruz. Bir sürü diyet formları geliyor. Bir sürü farklı teknikler, yöntemler. Bu popüler diyetlerden biraz bahseder misiniz? Hangisini tasvip ediyorsunuz, hangisini tasvip etmiyorsunuz? Çünkü hepsinin kendine göre haklı nedenleri, haklı sebepleri var. Ya da haksız nedenleri. Herkes kilo vermek istiyor. Ya da haksız nedenleri var. Yani bir şekilde popüler bir kültür ama bir süre sonra bir kısmından kopuyoruz, bir kısmını devam etmek zorunda kalıyoruz. Biraz bu popüler diyet kültüründen bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle bu popüler diyetlerin hepsi fark etmişsinizdir hocam. Böyle internette, kolay ulaşılabilir Çok, yerde, evet. sosyal medya ağlarında vesaire her yerde mevcut. En ortak, en büyük özellikleri de hepsi düşük kalorili. Yani hepsine tıkladığınız zaman şu kadar bir satır açsınız. Evet. Ben ne yiyeceğim? O zaman ne kadar devam edecek diye bir sorguluyorsunuz. Şimdi birçok diyet modeli var. Fakat zannediyor ki insanlar biz beslenme ve diyetetik bölümünü okurken biz bu diyetleri ezberliyoruz. X diyeti, işte ketojenik diyet, ondan sonra su diyetleri bilmem ne. Öyle bir olay yok aslında. Bizim yaptığımız olay tamamen kişinin vücut analizini yapıp kan değerlerini değerlendirerek akabinde ihtiyacı olan protein, enerji, vitamin, mineral, yağ, karbonhidrat ne gereksinimi varsa ona uygun bir rutin hazırlamak. Genel enerji harcaması arasındaki dengeyi sağlayarak alınan enerjiyi kontrol etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında o internette veya işte hazır ulaşılan diyetlerin en büyük problemi şu. Hepsi maksimum 800 kalori. Hepsi uzun süreli açlık ve bol sıvı ağırlıklı. Dolayısıyla sıvı ağırlıklı olduğu için birçok vitamin ve mineral kaybı da beraberinde geliyor. Yani suyu evet çok tüketmek güzel bir şey, 2,5-3 litre kadar, ama sadece kilo vermek için yetersiz beslenip gıdayı olması gerekenden daha az tüketip uzun süre kendini açlığa mahkum etmek, bunu suyla geçiştirmek ya da farklı işte detoks içerikli sıvılarla dengelemeye çalışmak, aynı zamanda da egzersizi de çok ağır bir biçimde yapmak ne yazık ki tam tersi kas kaybına ve metabolizma hızının yavaşlamasına neden oluyor. Bazen insanların hani bıçağın kemiğe dayandığı nokta vardır ya, birisi der ya sen kilo almışsın artık, aldın başını gittin, ne bu halin? Hemen açar Google, ne yapmam lazım? Ben bunu hemen hallederim. Kimse bana bunu söyleyemez. Görecek onlar, 5 kiloyu birden vereceğim kısa bir zamanda diye. Genelde böyle ufak inatlarla başlayan şeyler. Ama sonrasında sanki daha fazla geri alınmıyor mu? Yani Evet. sonuçta sağlıklı beslenmeyi öğrenmiyoruz orada. Orada direkt ödemden bir kayıp aslında Aynen, o kiloda. sıvı ve kas kaybı oluyor çoğunlukla. Akabinde de sıvı ve kas kaybı metabolizma hızının yavaşlamasına neden oluyor. Mesela öyle danışanlar geliyor ki hani vücudu çok yumuşak, bir yastık gibi, hani hiçbir kas emaresi rastlanmıyor ya da çok düşük oranlarda olduğu için bu sefer daha hızlı yağlanmaya başlıyorlar. Ve tabii şu hikaye karşımıza çıkıyor. 5 kilo verdim, 10 kilo geri aldım gibi durumlar. Dolayısıyla popüler diyetler kişiye özel olmadığı için, sizin bedeninizi tanıyan, sizin rutininize ve yaşam tarzınıza uygun bir yaklaşım olmadığı için ne yazık ki kötü sonuçlar almak kaçınılmazdır. Kesinlikle. Peki bu popüler diyetlerin kişilere bir zararı var mı? Bir rahatsızlığı var mı? Sonrasında Şöyle, çıkabilen. en başlıcası vitamin ve mineral kayıpları diyebiliriz. Başta bunlar görülür. Halsizlik, yorgunluk, kadınlarda saçta dökülme, ondan sonra Bir anda sürekli çok fazla uyku düşme. hali, enerjiyi de çok azaldığımız için ve ne yazık ki bu tarz uygulamalarda insanların kendi başına yaptığı ilk şey şekerli olan her şeyi çıkarırken meyveyi de çıkarıyorlar. Ama bir şey yemek istedikleri zaman, bir dilim kek, brownie, işte hamur işi, pasta neyse, bunları yemek istedikleri zaman da meyvenin yerine yediklerini iddia ediyorlar. Oysa ki aynı ölçü birimi, aynı değişken bile değil bunlar. Evet. Öncelikle böyle görünürde belirtiler baş gösteriyor. Yine bu uygulamalar uzun süre devam ettirildiği takdirde bu sefer hipoglisemi atakları karşımıza çıkıyor. Aynı şeker düşmeleri, bayılmalar, ilerleyen zamanlarda yine demir eksikliği, B12 eksikliği gibi durumlar, konsantrasyon bozuklukları, el ayak titremeleri gibi aslında sonuçları ölüme kadar, şoka kadar gidebilecek problemler meydana geliyor. Tabii bu da yeme bozukluklarını tetikleyebiliyor. Yine anoreksiya nervozu olabiliyor, bulimia nervozu karşımıza çıkabiliyor. Yani saymakla bitmeyecek Doğru. kötü Aslında sonuçlar kişiye var. özel olması lazım.
Peki kişiye özel diyet nedir ve nasıl olmalıdır? Öncelikle bireyin kişiye özel hani hangi sağlık problemleri varsa, siz örneğin yumurtayı sevmemeniz bile size özel bir problemdir örneğin, veya tam tersi işte sizin HDL kolesterolünüzün LDL kolesterolden daha çok fazla düşük olması veya kan şekerinizin, kan parametrelerinizin çok farklı olması ihtiyaçların da farklı olduğu anlamına gelir. Örneğin bir hemşireyle bir öğretmenin enerji harcaması aynı değildir. Mesela bir gece vardiyasında çalışan bireyle 8-4 çalışan bireyin ihtiyaçları yine farklıdır. Metabolizma hızı falan da değişiyor. Tabii ki metabolizma hızı, yaş, cinsiyet, büyüme faktörü, gebelik, emziklilik, bununla beraber kronik hastalıklar, varsa sürekli düzenli kullanılan ilaçlara göre bu diyet programı değişiklik gösterir. En basitinden besin alerjileri bile bu durumu etkileyebilmektedir. O internette gördüğümüz diyetlerde mesela sabahtan başlarsınız, okursunuz, 2 yumurta var, işte 2 salatalık var, bir tane ekmek var. Öğlene geliyorsunuz, bakıyorsunuz işte soğuk su balıklarından 200 gram. Hemen orada kişi bir düşünüyor, diyor ki ben nereden bulacağım soğuk su balığını? İşte onun yerine alternatif ne yapsam olur? Alternatif bir şey kendisince yerine koyuyor ama pişirme yöntemlerine dikkat etmiyor mesela. Çünkü sürekli bir bilgi eksikliği var bu konuda. Evet. Kişi bu ihtiyacını gidermediği durumda, bu eksikliği gidermediği durumda da diğer öğünlerde zaten bozulma meydana geliyor. Baktığınız zaman kendisini teorik olarak diyette hissediyor ama pratiğe döküldüğünde öyle bir olay yok. Aslında bir diyet yok ortada. Aynen öyle. Kendince bazı işte kötü gıdaları elimine ediyor. Fakat biz kişiye özel beslenme programlarında tepeden tırnağa bir sorgu yapıyoruz. O öğünün nasıl pişirileceğine dahi söylüyor musunuz Elif Hanım? Tabii ki. Hatta besin söylüyoruz. Mesela Bu çok önemli tüketmemeniz- biliyor musunuz? Çünkü her diyetisyen bunu anlatmaz. Liste verip hemen gönderiyor. Ama bunun bir pişirilme süresi de var. Mesela yumurtanın, omletin Tabii ya da ki. işte onun pişirilme süresi bir de çok önemli bizler için öğrenmemiz için. Tabii ki en basitinden hani diyet açısından belki çok önemli olmayabilir ama sağlık açısından önemli. Bir yumurtayı haşlama süresi 7 dakikadan fazla olmamalı. 7 dakikayı geçtiği zaman bir sülfür halkası oluşuyor. Yani o yumurtanın beyazı ile sarısı arasındaki yeşil halka mesela oluşmaması gereken ya da daha ufak, belirgin olmayan çizgilerde olması gerekiyor gibi. Veya doymuş doymamış yağ oranlarını yemeklerde kullanmak, pişirme yöntemlerini hazırlarken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki kişinin kan lipid seviyelerine göre, kan kolesterol düzeylerine göre kullanması gereken yağın türü, miktarı, günde ne kadar sıklık vermesi gerekiyor. Bunları detaylandırıyoruz. Ayrıca bizim bir beslenme bilişim de değerlendirdiğimiz bir program var. Orada da sizin işte en basit vitamin ve minerallerden en böyle kompleks, en detaylı analizlerinize kadar günlük aldığınız gıdalarda neler çıktığını da yine paylaşmış oluyoruz. Peki o zaman en ideal diyet nedir? Bir de sizden duyalım. Tabii ki. Şimdi dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insan var. Her birinin parmak izi birbirinden farklı. Evet. Her birinin kendi dünyası farklı. Nitekim aynı evde kardeşlerinizle, ailenizle yaşıyorsunuz fakat birbirinizden farklı yorumlar var bir konuya karşı. Mesela şu an bu program açıkken kahvaltı sofrasında kimisi başka bir şey söylüyordur, kimisi başka bir şey, kimisi beni destekliyordur, kimisi hayır ben hızlı kilo vermek istiyorum diyordur. Aslında popüler diyetlerde hızlı kilo verme düşüncesi ve dürtüsü ön plana çıkıyor. Dolayısıyla hızlı kilo verme düşüncesi ve dürtüsü ön plana çıkıyor. Dolayısıyla hızlı kilo verebilmek için her şey mübahtır diyerek kişi kendisine nitekim eziyet ediyor. Yani biz sanırım diyetin Türkçe kelime anlamından dolayı bunu yapıyoruz. Evet. Diyet bir bedel ödemektir ya. Hani ben kilo aldım, kiloluyum, vücuduma kötülükler ettim. Bunun bedelini de ben ödeyeceğim. Ne yapacağım? Cezalandıracağım kendimi. Evet, cezalandıracağım ve sıkı bir diyet uygulayacağım gibi bir düşünce. Oysa Onun ki için diyetten de çok fazla artık diyen insanlar da var. evet, Çünkü başarısızlığı söz konusu. O da gerçekten sizin dediğiniz gibi arama motorlarından aynı şekilde yazıp hani şu kadar günde şu kadar kilo vermeliyim diyenler. aynen. Verdim, hatta işte bu kadar kilo verdim, 90'dan 70'e kadar düştüm ama 80'e geri çıktım. Hep kilo alacaksam vermemin ne anlamı var Evet, diyerek böyle evet. dediğiniz gibi bir koy vermişlik, pes etmişlik de karşımıza çıkabiliyor. O yüzden tam tersi algıları yıkmak, işte daha detaylı, daha sağlıklı, dengeli, düzenli beslenebilmek için daha iyi kilo verebilmek ve kiloyu yağdan verip kas kütlesini
artırmak, metabolizma hızını artırmak, varsa kan parametrelerinizde olumsuz değerler, işte açlık, kan şekerinin çok yüksek olması gibi veya işte demir eksikliğinin çok fazla olması gibi veya kan kolesterol seviyelerinin çok sınırdan yüksek olması gibi durumları sağlıklı bir beslenme programı ile danıştığınız bir diyetisyen eşliğinde kısa zaman ya da uzun zaman fark etmez. Bu tabii ki kişinin uygulamasına bağlıdır. Burada zamanlama tamamen kişinin diyete adaptasyonu ve motivasyonu ile ilgilidir. O yüzden hani kişiye özel diyetler hazırlandığında daha hızlı kilo verirsiniz gibi bir cümle kurmak da doğru olmaz. Ama şöyle bir şey var. Size özel hazırlanmış programa birebir uyarsanız, her şeyi yaparsanız, egzersiz saatinde egzersizi, işte saat başı yerinizden kalkıp yapmanız gereken uygulamaları yerine getirirseniz, besinleri olması gerektiği gibi kendi inisiyatifinizi kullanmadan güzel bir şekilde olması gerektiği gibi yaparsanız tabii ki en kısa zamanda en hızlı yağ kaybını sağlarsınız. Şimdi şöyle, yani bu popüler diyetlerin pek çoğu aslında umut tacirliği olduğunu açık. Kesinlikle Kesin. hocam, çok güzel Çok söylediniz. güzel bir başlık Evet. oldu bu. Peki şimdi birkaç soru soracağım. Diyetle beraber egzersiz yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir ama ortopedik bir rahatsızlık yoksa, mesela bazı kilolu danışanlarımızda menisküs yırtıkları Evet. var ya da işte varisleri var veya işte topuk dikeni dedikleri rahatsızlık, yani ağırlığı uzun süre taşıdıkları için vücutlarında bu tarz rahatsızlıklar var ve buna uygun egzersizler veriyoruz. Atıyorum haftada 2 gün yüzmeye gitmeleri yeterli olabiliyor. Şimdi bakın, günümüzde yani biz İstanbul'da yaşıyoruz ki yani Anadolu'da da yaşayan olsa fark etmez. İnsanlar hakikaten çok yoğun çalışıyorlar. Çok yoğun bir iş hayatları, tempoları söz konusu. Bu bahsettiğiniz aslında programlara ya da beslenme, doğru beslenme planına aslında uymak demek, başınızda bir tane aşçınız olacak. Evinizde hakikaten buna uyacak bir aile birlikteliğiniz olacak. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben bu Şimdi- bahaneleri hep duyuyorum. Şimdi ama bunlar ama gerçek. Bir de Gerçek. yaş grubu bile önemli. Şimdi mesela diyelim ki 20'li 30'lu yaşlardaki bir insanın metabolizması daha hızlı ya da diyete sabrı çok daha iyi olabiliyor. Motivasyonu çok daha iyi olabiliyor. Aşıktır mesela, hemen kilo verir falan gibi. Ama belli bir yaştan sonra mesela 50 yaş üstü olan bir insan da ister istemez kendisini daha genç hissetmek, daha böyle performans yüksek hissetmek için diyet programlarına girmek ister ama hiçbir şekilde bunu yapamaz çünkü şartları ona uygun değil. Çünkü akşam işte eşine yemek hazırlayacak, çocuklar gelecek, misafirler gelecek, işte pasta börek gelecek falan filan. Şimdi bu tip durumlarda öneriniz ne? Yani aslında bütün bu diyet programlarında aslında başarısız olan bir grup var. Belki de %90'ı bulan bir ölçüde diyorum. Yani düzenli tamam gelebiliyorsa demek ki o kişinin tek işi diyet yapmak. Kendisiyle uğraşıyor diyor. Demek anladınız mı? Yani bununla ilgili olarak hakikaten bu işin başarısız olanların biraz sebeplerini araştırsak, biraz bunların üzerine yoğunlaşsak diyorum. Bu konuda bir bilirkişi olarak ne diyeceksiniz? Hocam aslında diyet yapmak kendinin farkına varmaktır. Yani ben diyet yapmayı bir nevi diş fırçalamaya benzetiyorum. Neden Evet. biliyor musunuz? Çünkü hani günde 3-3,5 dakika süresince dişlerimizi düzenli fırçaladığımızda herhangi bir rahatsızlık, büyük bir çürük problemi vesaire yaşamıyoruz. Bizde de sağlık ağızdan başlıyor. Ağız sağlığı iyi olmazsa beslenmeyi de gerçekleştiremiyoruz. Aynaya baktığınızda mesela kendinizle ilgilenebiliyorsanız ya da daha detaylı bakabiliyorsanız demek ki kendinizi ön plana koyuyorsunuz demektir. Hani hangi yaş grubu olduğu önemli değil. Gençler üniversite okuyorlar mesela, kaldıkları yurtlarda beslenme koşulları bazen çok iyi olamayabiliyor. Hani onlar yine atıyorum buzdolapları varsa, hazırlayabilecekleri ortamları varsa daha sağlıklısına ulaşabilmek için veya porsiyonlarını azaltıp yerlerine ikame gıdalar ekleyebilmek gibi şeyler yapabiliyor. Yaşın ilerlemesiyle beraber hayat şartları değişebiliyor. Kendinize ayırdığınız vakit azalabiliyor azalıyor. gibi şeyler var. Ama aslında işin özünde şu var. Biz sonuçta kimin için bu hayatı yaşıyoruz? Bir başkası için değil ya da bir başkası için yaşıyorsanız bile önce ne olması gerekiyor? Sizin sağlıklı olmanız gerekiyor. Ki başkasına bakabilelim. Aynen öyle ve mesela aslında sadece fazla kiloluyuz, hadi kiloyu verelimden ziyade mevcuttaki ağırlığınız sizin yaşam sürenizi kısaltıyorsa, sizin enerjinizi düşürüyorsa, uykularınızı rahat uyuyamaz hale geliyorsanız, ayakkabınızı eğilip bağlayamıyorsanız, dolayısıyla bir başkasına ya da en başta kendinize yardımcı olabilmemiz için varsa herhangi bir sağlık problemimiz, önce bunu aşmaya ve bunun tekrar oluşmaması için neler yapmamız gerektiğine odaklanmamız lazım. Çok teşekkürler. Yine çok güzel bir program oldu gerçekten. Teşekkür ederiz. En azından kafamızdaki popüler diyetin nereye oturtturulacağını, zararını, yararını çok güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık Elif Hanımcığım. Ben teşekkür ederim.
Bugün bizlerle uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun vardı ve bizlere bu popüler diyetlerin avantajını ve dezavantajını çok iyi anlattı. Kendisine tekrar teşekkür ederiz ve 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.